Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte şöyle bir arkanıza yaslanıp Mecit Mecidi'nin o unutulmaz başyapıtı Serçelerin şarkısının yani orijinal adıyla Avaze Gonjeşkaha'nın derinliklerine ineceğiz. Bu incelememizde öyle sadece yüzeysel bir özet geçmeyeceğiz. Hayır, perdenin arkasındaki o muazzam ahlaki mesajları, aslında hepimizin hayatından çok tanıdık parçalar taşıyan o felsefi detayları adım adım sahnelerin içinden çekip çıkaracağız. Hazırsanız bu inanılmaz dönüşüm hikayesine başlayalım. Bir deve kuşu insanın ruhunu nasıl değiştirir? Yani bu soruyu ilk duyduğunuzda kulağa biraz tuhaf, hatta komik gelebilir biliyorum. Çok da haklısınız. Ama inanın bana bu sorunun cevabı büyük ve kaotik bir şehirde ruhunu yavaş yavaş kaybeden inançlı bir adamın o çarpıcı hikayesinin tam da merkezinde yatıyor. Hadi lafı hiç uzatmadan bu büyüleyici hikayenin içine dalalım. Bölüm 1. Deve kuşu ve kaybolan huzur. Bakalım Kerim'in o sakin hayatı nasıl alt üst olmuş? Hikayemizin kahramanı Kerim. 3 çocuğu ve sevgili eşiyle Tahran'ın eteklerinde gayet mütevazı ama bir o kadar da huzurlu bir hayatı var. Fakat bazen her şey üst üste gelir ya, işte Kerim'in o güzel sükuneti sıradan bir günde tamamen paramparça oluyor. Çalıştığı çiftlikten bir deve uşu kaçıyor ve tahmin edin fatura kime kesiliyor? Tabii ki Kerim'e. İşten atılıyor, üstelik sanki bu yetmezmiş gibi tam da o günlerde büyük kızının işitme cihazı bozuluyor. Yani düşünsenize, hem işsizsiniz hem de kızınız için çok pahalı bir cihazı tamir ettirmek ya da yenisini almak zorundasınız. Omuzlarına binen o devasa yükü hissedebiliyorsunuz gibi. Şimdi ekranda gördüğünüz bu tezat aslında hikayenin bütün omurgasını oluşturuyor. Kerim sadece iş değiştiren sıradan bir adam değil, gözlerimizin önünde içsel, ruhsal bir metamorfoz geçiriyor. Başlangıçta kalbi tamamen tevekkül ile dolu olan, yani bunda da vardır bir hayır diyebilen o adam, yavaş yavaş hırsın, o bitmek bilmeyen maddi açgözlülüğün pençesine düşüyor. Bakın, ilk başlarda Kerim tam olarak bu ayetteki gibi davranıyor. İşinden kovulduğunda elbette çok üzülüyor ama isyan etmiyor. Olan biteni tevekkül ile karşılıyor, ben elimden geleni yapayım, gerisi Allah'a kalmış diyor ve çok ilginçtir ki tam da bu samimi teslimiyetin bir karşılığı olarak ummadığı bir anda ona yepyeni, bambaşka kapılar açılmaya başlıyor. Bölüm 2. Şehrin cazibesi ve yeni hayat. İşte işler asıl burada değişmeye başlıyor. Kerim, kızının o işitme cihazını tamir ettirebilmek umuduyla atlıyor motoruna, Tahran'ın yolunu tutuyor. Ama bu sadece basit bir şehir yolculuğu değil, onun ahlaki dünyasındaki çöküşün de ilk adımı. Şehre vardığında inanılmaz bir şey oluyor. Tamamen tesadüf eseri bir adam Kerim'in motosikletinin arkasına atlayıp onu bir yere götürmesini istiyor ve karşılığında da şok edici derecede iyi bir para ödüyor. İşte o saniye Kerim'in kafasında bir ampul yanıyor. Şehirde motoruyla taksicilik yapmaya başlıyor ve o eski çiftlik işinden kazandığının kat be kat fazlasını kazanıyor. Şehir ilk başta ona adeta bir kurtarıcı gibi gülümsüyor ama aslında bu onu içten içe kemirecek çok ama çok tehlikeli bir cazibe. Tabii bu kadar hızlı gelen sıcak para çok geçmeden Kerim'i 3 inanılmaz kritik vicdan sınavına sokuyor. Film, Kerim'in o sağlam sandığı vicdanının bu 3 temel sınavla nasıl yavaş yavaş aşındığını bize muazzam bir şekilde gösteriyor. Bölüm 3. Mavi kapı ve değişen değerler. İlk başta ne demiştik? Kerim, dindar, paylaşmayı seven, elindekine şükreden bir adam. Hatta işten ilk kovulduğunda bir arkadaşı ona bir deve kuşu yumurtası veriyor. Eşi de kendileri o kadar darda olmalarına rağmen o yumurtadan kocaman bir menemen yapıp bütün komşulara dağıtıyor. Ailenin doğal hali bu, cömertlik. Ama Kerim şehre alışıp eve ufak ufak hurda eşyalar, mallar taşımaya başladıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Eşi o hurdalardan çıkan güzel mavi bir kapıyı ihtiyacı olan bir komşuya hediye ettiğinde Kerim adeta çıldırıyor. Gidip o kapıyı komşunun elinden geri alıyor. İnanılmaz gerçekten. Bu sahne bize o kadar net bir mesaj veriyor ki, Kerim'in eşi ayetin bahsettiği o yüce, o cömert ideali yaşatmaya devam ederken, Kerim paranın kokusunu aldıkça yavaş yavaş kendi inancına, kendi değerlerine ters düşmeye başlıyor. O eski güzel kalpli adam gidiyor, yerine hep benim olsun, daha çok benim olsun diyen o cimri adam geliyor. Bölüm 4. Helal, haram ve vicdan sınavı. Peki şunu sorabilirsiniz. Kerim artık tamamen kötü bir adam mı oldu? Hayır. Filmin en can alıcı noktası da bu zaten. İçeride hala muazzam bir savaş var. Hırsıyla vicdanı adeta kılıç kılıca. Mesela şu erik sahnesi. Filmin en güzel alegorilerinden biri. Bir müşteri Kerim'e yanlışlıkla 1000 toman fazla para veriyor. Kerim adama yetişemiyor tabii. Eve dönerken bari bu parayla da bir şeyler alayım deyip 2000 tomanlık erik alıyor. Fakat yolda o erik poşeti bir yırtılıyor. Eriklerin tam yarısı yere dökülüyor.
Düşünebiliyor musunuz? İlahi bir koruma devreye giriyor resmen. O haram olan 1000 tomana denk gelen miktar toprağa karışıyor ve ailesi o haksız lokmayı yemekten sembolik bir şekilde korunmuş oluyor. Ve bir de buzdolabı meselesi var ki, vicdanının nasıl yakasına yapıştığını tam orada görüyoruz. Kerim, taşıması gereken ama yolda düşüp kaybolan bir buzdolabını bulup kendi cebine indirmek, satmak istiyor. Ama tam yolda giderken yanından geçen bir kamyonetin arkasında deve kuşlarını görüyor. O an her şey bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiyor. Kendisinin bir deve kuşu yüzünden nasıl işinden olduğunu, ailesinin neler çektiğini hatırlıyor. Eğer ben bu dolabı satarsam asıl sahibi de benim gibi işinden olacak diyor. Vicdanı el vermiyor. Gidip dolabı dükkan sahibine iade ediyor ve bu dürüstlüğünün karşılığında da 19.000 toman gibi çok ciddi bir ödül alıyor. Yani içindeki o iyi adam hala oralarda bir yerde nefes alıyor. Ama işte trajedinin en sert vurduğu yerde tam burası. Cebinde o koca 19.000 tomanlık ödülle dönerken trafik ışıklarında küçük fakir bir kız beliriyor. Kerim sadaka vermek istiyor ama elini cebine atıyor ki en küçük para 500 toman. Kerim bu 500 tomanı bir sadaka için gözünde o kadar büyütüyor ki kıyamıyor o paraya. Işıklardaki diğer araçlardan parayı bozdurmaya çalışıyor, başaramayınca da o küçük kıza hiçbir şey vermeden gaza basıp gidiyor. Düşünsenize, daha birkaç dakika önce vicdanı onu koca bir hatadan çevirmişti ama şimdi giderek artan o açgözlülüğü yüzünden küçücük bir sadakayı bile çok görüyor. Zaten böyle çöküşler bir gecede olmaz, adım adım olur. Görüyorsunuz değil mi? Çiftlikten kovulmayla başlıyor, şehirde paranın tadını alıyor, sonra o paraya kıyamaz hale geliyor ve en sonunda ne yapıyor biliyor musunuz? Şehrin bütün o hurda yığınlarını, atıklarını, çöplerini evinin bahçesine taşıyıp devasa bir tepe gibi istiflemeye başlıyor. Madde resmen adamın ruhunu esir alıyor. Bölüm 5. Yıkılan Hurda Dağı. Kaçınılmaz sona yaklaşıyoruz. Aslında hikayenin kalbi, bütün o can alıcı mesaj tam olarak bu ekranda gördüğünüz ayette yatıyor. Kerim mutluluğu, huzuru nerede aramaya başlamıştı? O geçici dünyevi materyallerde, bahçesine yığdığı o metal parçalarında. Oysa buradaki ilahi uyarı çok net. Sahip olduğun şeylerin seni asıl değerlerinden, kendi özünden uzaklaştırmasına izin verirsen, o eşyaların altında ezilen sen olursun. Ve nihayet o hırs, bahçesindeki o absürt, o devasa hurda dağında somutlaşıp patlıyor. Eski kapılar, paslı antenler, kırık pencereler. Bir gün Kerim bu yığının üzerine çıkıp bir şeyleri düzenlemeye çalışırken dengesini kaybediyor ve bum! O koskoca çöp dağı büyük bir gürültüyle üzerine çöküyor. Bacağı kırılıyor. Peki bu kötü bir şey mi? Aslında hayır. Bu fiziksel kırılma o kadar gerekliydi ki. Çünkü onu durdurabilecek, o amansız manevi düşüşüne fren yaptırabilecek tek şey buydu. Yatağa mahkum kalmak, sessizliğe bürünmek ve kendiyle yüzleşmek. O yattığı yerden artık bahçesine, ailesine ve neye dönüştüğüne uzaktan bakmak zorunda. Bölüm 6, yani son bölümümüz, yalan dünya ve gerçek mutluluk. Bu arada sanmayın ki bu materyalizm tuzağına sadece yetişkinler düşüyor. Film bize harika bir paralel hikaye daha sunuyor. Kerim'in oğlu ve arkadaşları da tıpkı onun gibi dünyaya karşı hırslanmışlar. Akvaryum balıkları satarak milyoner olma hayalleri kuruyorlar. O balıkları büyük emeklerle köye taşırken delik olan kovaya biraz su eklemek istiyorlar ama kova ellerinden bir kayıyor, kırılıyor. Tüm o balıklar suyla beraber çamurun içine dökülüyor. Çocukların o büyük milyoner olma hayalleri tıpkı babalarının hurda dağı gibi birkaç saniye içinde çamurun içinde yok olup gidiyor. O sahneyi hatırlarsınız. Köye dönüş yolunda, kamyonetin kasasında o kırık hayallerle oturan çocukların yüzünden düşen 1000 parçadır. Ve Kerim, arkada onlara bakarken hem kendi durumunu hem de çocuklarının o acı tecrübesini özetleyen bu harika, dokunaklı Azeri türküsünü mırıldanmaya başlar. Yalan dünya, acep oldun yaman dünya. İşte bu, Kerim'in gerçek mutluluğun o geçici dünya menfaatlerinde olmadığını, asıl huzurun ancak manevi bir sükunetle, elindekinin kıymetini bilmekle bulunabileceğini kabullendiği o efsanevi andır. Şimdi bu harika hikayenin işinden çıkıp biraz da kendimize dönelim istiyorum. Lütfen kendinize şu soruyu dürüstçe bir sorun. Kendi hayat koşturmacamızda, o bitmek bilmeyen başarı arayışımızda sırf daha fazlasına sahip olayım derken gerçek mutluluğumuz ve iç huzurumuz pahasına kendi ruhumuzun bahçesine acaba hangi hurdaları istifliyoruz? Serçelerin şarkısı bize diyor ki o hurda dağı üzerinize çökmeden uyanın. Bu derin ve sarsıcı hikayeyi benimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, lütfen ruhunuzu o gereksiz hurdalardan uzak, hafif tutmaya çalışın. Hoşça kalın.